Herkese merhabalar efendim. 2 Şubat pazartesiden 8 Şubat pazara kadar sürecek gökyüzünde maskelerin düştüğü ve kalplerin konuştuğu o çok özel haftaya hoş geldiniz diyorum. Bu hafta idare ederiz, sonra bakarız dediğimiz her şeyle yüzleşme vakti desem sizlere. Evet, gökyüzü bizi öyle bir noktaya getiriyor ki artık ne kendimize ne de başkalarına yalan söyleyebiliriz. Evet, haftaya 2 Şubat pazartesi günü Aslan Burcu'nda gerçekleşen o görkemli bir dolunayla başlıyoruz. Bu dolunay adeta kalbimizin üzerine tutulan dev bir projeksiyon cihazı gibi. Evet, yanlış duymadınız. Eğer bir süredir bastırdığınız, takdir edilmediğiniz veya hakkınızın yenildiğini hissediyorsanız ya da böyle düşünüyorsanız işte bu hafta sessiz kalamayacaksınız. Gururumuzun, cesaretimizin ve de hayattaki duruşumuzun o test edildiği artık yeter dedirten netleşmeler yaşayacağımız bir süreçteyiz. Evet, çok hızlı bir giriş yaptım, ben de farkındayım. Haftanın finalini ise zihnimizin yön değiştirdiği bir kırılma noktasıyla yapıyoruz desem sizlere. Evet, 7 Şubat Cumartesi günü Merkür Balık burcuna geçiyor. Peki ne oluyor? Evet, bu geçişle birlikte haftanın başındaki o sert ve net ışık yerini daha yumuşak, puslu bir sabah serinliğine bırakıyor. Artık mantıkla değil, tamamen sezgilerle yol alacağımız bir dönem başlıyor efendim. Peki bu dev enerjiler hangi burçların hayatında kadersel kapıları açacak, değil mi? Kimler aşkta ve parada beklediği o büyük tamamlanmayı yaşayacak? Kimlerin ikili ilişkilerde kurduğu dengeler radikal bir değişimden geçecek? İşte tüm bu detayları, hangi burcun bu enerjiyi nasıl yönetmesi gerektiğini az sonra zaten burç yorumlarında tek tek ayrıntılı bir şekilde sizlere anlatacağım. Lütfen sadece Güneş burcunu değil, hayat senaryonuzun asıl yazarı olan o meşhur yükselen burcunuzu da lütfen can kulağıyla dinleyin diyorum. Evet, hazır yeri gelmişken bir konudan da bahsetmek istiyorum sizlere. Evet, yükselen burç nedir? Şimdi bu konuyla ilgili aklınızda şöyle en ufacık bir soru işareti kalmayacak. Neden mi? Çünkü hayatımızda en az Güneş burcumuz kadar önemli olan yükselen burç nedir? Ne anlam ifade eder? Bunları o kadar ayrıntılı bir şekilde anlattım ki videomun linkini de buraya bırakıyorum. Lütfen izleyin, olur mu? Evet, hazırsanız şimdi haftanın en iddialı girişini yapan koçlarla haftaya başlayalım. Bakalım bizi neler bekliyormuş. Şimdi sevgili koç ve yükselen koç, 2-8 Şubat haftası senin için neler söyle? Şimdi bakalım ayrıntılı bir şekilde. Haftaya başlarken üzerindeki o ağır çekim etkisinden tamamen kurtuluyorsun. 2 Şubat pazartesi günü gerçekleşecek olan o aslan dolunayı senin için artık olduğun gibi görünme vaktini başlatıyor. Peki şimdi bu durum hayatına nasıl yansıyacak, değil mi? En önemli kısım da bu. Şimdi bir süredir böyle içinde biriktirmiş olduğun, şimdi sırası değil ama sonra yaparım dediğin ne varsa bu hafta hepsi dökülmeye başlıyor. Mesela şimdi örneklendirelim. Örneğin iş yerindesin ya da evdesin. Sürekli başkalarının taleplerine önceliğini almaktan yorulmadın mı? Evet, yoruldun ve işte bu durumu artık fark edeceksin. Hafta ortasına kadar kendi sınırlarını çizen ve o hayır, bu sefer benim istediğim gibi olacak diyen tarafın evet baskın gelecek. Evet, nihayet söz sırası sana da geldi. Eğer bir hobin varsa, üzerinde çalışmış olduğun bir proje varsa ya da bir fikrin varsa bunu insanlara anlatmak ve kabul ettirmek için belki de yılın en destekleyici zamanındasın, biliyor musun? Lütfen bu fırsatı değerlendir. Şimdi aşk ve ilişkilere bakalım. Evet, aşk ve ilişkiler nasıl olacak dersen sevgili koç ve yükselen koç, bu hafta ilişkilerde böyle bulanık olan ne varsa sizin için netleşiyor. Yani berraklaşıyor. Sevgiline ya da partnerine karşı daha dürüst, daha açık ve hatta çok daha cesur olacaksın desem. Eğer bir ilişki seni böyle aşağı çekiyorsa bunu sonlandırmak ya da eğer çok iyi giden bir ilişkin varsa da bunu bir adım öteye taşımak aslında senin için en doğru zaman olduğunu da söyleyebilirim. Yani bu hafta senin için bu kafandakilerini gerçekleştirebilmek için gerçekten doğru bir hafta.
Sadece küçük bir uyarı yapayım mı size? Şimdi haklı olduğun yerlerde bile üslubunu biraz yumuşak tutman gerekiyor, tamam mı? Yani zaferini kalıcı hale getirmek istiyorsan benden söylemesi. Üslubunu yumuşatacaksın, sert olmak yok. Evet, hafta sonu enerji elbette değişiyor. 7 Şubat Cumartesi günü Merkür'ün Balık burcuna geçmesiyle birlikte, bakın önemli notlar bunlar. Lütfen bunların altını çiziyorum. Siz de dikkatlice dinleyin. Evet, Merkür'ün Balık burcuna geçmesiyle birlikte hafta başındaki o iddialı halin vardı ya, yerini şimdi derin bir sessizliğe bırakıyor. Cumartesi gününden itibaren zihnin biraz karışabilir, rüyaların yoğunlaşabilir veya çok eski meseleler aklına gelebilir. Evet, şimdi buraya dikkat diyelim. Hafta sonu hayatın geri kalanı ile ilgili büyük ve keskin kararlar vermek yerine ne yapman lazım? Sadece dinlemeyi tercih etmelisin, olur mu? Yani birinden duymuş olduğun bir lafın hemen arkasından böyle bir aksiyon alma. Hemen şöyle bir harekete geçip celallenme. Sakin ol. Çünkü Merkür balıktayken gerçekler biraz puslu olabilir. Sevgili Koç ve yükselen Koçlar, dikkat gerektiren bir hafta diyelim ve noktayı koyalım. Geldik sevgili Boğa ve yükselen Boğa. 2 Şubat ve 8 Şubat haftası. Bakalım sizler için neler söylüyor. Şimdi bu hafta senin için o dışarıdaki gürültüden ziyade dört duvarının arasındaki o sessiz ama derin hesaplaşmaların ön plana çıkacağı bir hafta diyebilirim. 2 Şubat Pazartesi günü gerçekleşen Aslan Dolunayı tam olarak senin güvenliğini, aileni, ait olduğun yerleri sorgulayacak. Boğa için evet, alışkanlıkları bırakmak zordur değil mi? Ama bu hafta gökyüzü sana ne sorduracak biliyor musun? Evet, sana çok net söylüyorum, şu soruyu sorduracak. Huzur bulduğum bu yer gerçekten güvenli mi, yoksa sadece bir alışkanlık mı? Evet, aylardır evde ya da aile içinde idare ettiğin, aman yani bunu da hallederiz ya da ne bileyim aman tadım kaçmasın diye böyle sırtında taşıdığın o yükler var ya, işte artık bu yükler sana ağır gelmeye başlayacak. Bir pazar kahvaltısında ya da ne bileyim akşam yemeğinde hiç beklemedikleri bir anda artık bu sorumluluğu tek başıma almak istemiyorum diyerek masaya yumruğunu vurup kalkabilirsin. Yok canım, şaka yapıyorum tabii. Masaya yumruk vurmayacaksın ama yani tepkini güzel bir dille ortaya koyabileceksin ve bu tepkinin de haklı olduğunu gösterebilmek için duruşunu çok net sergilemen gerekiyor. Eğer taşınmak, ev düzenini değiştirmek ya da ailevi bir meseleyi böyle kökten çözmek gibi bir niyetin varsa Dolunay sana o sarsıcı ama gerekli netliği verecek. Yeter ki sen istekli ve kararlı ol diyorum burada. Ve geldik şimdi ilişkiler kısmına. Şimdi Dolunay seni en hassas yerinden, yani hani o meşhur konfor alanın var ya, oradan vuracak bir kere. Alıştığın düzen aman bozulmasın diye sustun. Her konu bu hafta ne yapacak biliyor musun? Patır patır önüne gelecek. Partnerinle veya yakınların olan ilişkinde seni gerçekten neyin mutlu ettiğini bu dönemde biraz sorgulayacaksın. Hafta sonu zihnin biraz puslanacak. 7 Şubat Cumartesi günü Merkür'ün Balık burcuna geçmesiyle beraber hafta başındaki o net ve sert tavrın yerini şöyle bir duygusallığa bırakacak gibi olacak. Özellikle arkadaş çevrende ve sosyal gruplarında hava biraz puslanabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Şimdi yine bir dikkat diyorum. Eyvah diyeceksiniz, ne oluyor? Arka arkaya dikkatler. Şimdi cumartesi ve pazar günleri en yakın arkadaşının bir sözüne alınabilirsin ya da söylenmeyenlerin altında kesin beni istemiyorlar gibi kuruntular arayabilirsin. Merkür balıktayken zihnin bir labirent gibi olacak. Şimdi ne demek bu diyeceksin. Elbette labirent ne demektir? Çıkışı bulmak zor demektir. İşte bu yüzden hafta sonu kimseyle öyle büyük bir hesaplaşmaya girme. Aman diyorum, sakın. Zararlı çıkan sen olursun. Ve geldik sevgili ikizler ve yükselen ikizlere. 2-8 Şubat haftası bakalım sizler için neler söylüyor. Şimdi bu hafta ikizler için mesele hız değil, yön. Evet, sizin için mesele hız değil, yön. 2 Şubat Pazartesi Aslan Burcu'nda gerçekleşecek Dolunay seni koştururken fark etmediğin detaylarda görünür hale gelecek. Özellikle iletişim trafiğin artacak ama bu kez çok konuşmak değil, ne söylediğinin nasıl anlaşıldığı önemli olan bir hafta diyorum. Evet, ikizler bunu nasıl başaracak? Konuşmamak, az konuşmak, eyvah. Günlük hayatta bunun karşılığı yanlış anlaşılmış bir mesaj ya da ne bileyim yarım kalmış bir konuşma ya da onun aslında öyle demek istemedim dediğin bir durum gibi
algıla, olur mu? Yani Dolunay ikizlere kelimelerin sorumluluğunu hatırlatacak. Yani bu hafta sizin için kelimelere, kurmuş olduğunuz cümlelere çok dikkat etmeniz gereken bir hafta diyorum. Bu haftaya yakın çevreyle ilgili konularda ön plana çıkacak diye hemen akabinde devam edeyim. Kardeşler, kuzenler, eski arkadaşlar ya da uzun zamandır görüşmediğim biriyle böyle beklenmedik bir temas gündeme gelebilir. Şimdi nedir diyeceksiniz? Hani kötü mü? Olumsuz mu algılam? Hayır. Şimdi bu bir telefon konuşması olabilir. Kısa bir ziyaret olabilir. Ya da ne bileyim aniden ortaya çıkan bir planda olabilir. Yani olumsuz bir durum söz konusu değil. Aslan Dolunay'ı bu temaslarda ne yapacak biliyor musunuz? Daha açık ve doğrudan olmanı isteyecek. Aynı zamanda her şeyi anlatmak zorunda mıyım sorusunu da beraberinde getirir. Şimdi aynı anda 10 farklı sekmeyi açık tutan o zihnin var ya sevgili ikizler ve yükseleni ikizler olanlar. İşte bu hafta yorulmaya başlayabilirsin. Yani düzen her zaman böyle gitmez diyorum. Bir kursa kaydolmak isteyebilirsin. Yeni bir dil öğrenme hevesinde olabilirsin. Ya da bir projeye başlamak için böyle çok iştahlı olabilirsin. Ancak gökyüzü seni uyarıyor. Tam. Yani ne diyor biliyor musun? Her şeye birden saldırırsan hiçbirini bitiremezsin. Dağılmak. Bu dolunayda senin belki de en büyük düşmanın bu olacak. Ne yapıyorsun? Sakin kal. Öyle her şeye atlama. Gerçekten istediğin şey neyse ona odaklan, olur mu? Şimdi hafta sonu mantık devre dışı. Ne demek bu diyeceksiniz. 7 Şubat Cumartesi günü yönetici gezegenin Merkür Balık burcuna geçiyor. İşte burası senin için biraz karışık bir alan diyebilirim. Cumartesi gününden itibaren o keskin mantığın yerini duygu seline bırakıyor. Evet, şimdi buraya bir dikkat demem lazım. Hafta sonu özellikle kariyerinle ya da geleceğinle ilgili çok büyük böyle keskin kararlar vermemelisin. Şimdi Gökçe Hanım ne demek bu diyeceksiniz. Şimdi hemen açalım. Mailler havada kalabilir efendim. Randevular son dakikada belirsiz bir sebepten dolayı iptal olabilir, biliyor musunuz? Evet, gerçekten söylüyorum. Yani ve sen de tabii ki bu durumda diyeceksin ki neden her şey bu kadar muğlak diye sinirleneceksin. Sinirlenme, sakin ol. Bu hafta sonu ne yapman lazım biliyor musun? Sadece akışına bırakacaksın. Bazen zaten en doğru cevap değil midir? Düşünmeyi bıraktığın anda zaten sezgi olarak sana geri gelir, değil mi? Evet. Sizin için de ikizler ve yükselen ikizler olarak ne diyoruz? Sakin geçirilmesi gereken bir hafta diyelim ve noktayı koyalım. Evet, geldik sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. 2-8 Şubat haftası bakalım sizler için neler söyleyecek. Şimdi bu hafta yengeç için şöyle genel tabloya baktığım zaman aslında olumlu görünüyor. 2 Şubat Pazartesi Aslan Burcu'nda gerçekleşecek Dolunay seni duygusal olarak zorlamaktan çok güven duygunu güçlendirmeye çalışacak. Son dönemde biliyorsun acaba doğru yerde miyim diye kendine çok sordun, bunları çok sorguladın. Evet, böyle konular hala gündeminde varsa işte bu hafta bu soruların cevabı yavaş yavaş sende netleşmeye başlayacak. Şimdi günlük hayatta bunun karşılığı aslında çoğu zaman maddi manevi güvenlik başlığında çalışır. Yani beklediğin bir paranın gelmesi, evle ilgili küçük ama içini ferahlatan bir düzenleme gibi düşün. Olur mu bu kurmuş olduğum cümleyi? Şimdi Aslan Dolunay'ı aynı zamanda yengecin kendine vermiş olduğu değeri de gündeme getirir. Yani ben buna değer miyim diye içten içe sorduğun bir konuda artık daha net hissetmeye başlayabilirsin. Ve bu hafta başkalarından onay almak yerine kendi içinden gelen güven duygusu böyle daha belirleyici bir hal alacak senin için, olur mu? Lütfen bunu unutma. Şimdi 7 Şubat Cumartesi özellikle Merkür'ün Balık burcuna geçmesiyle birlikte daha yumuşak, daha sakin bir ruh hali başlayacak senin için. Hafta sonu özellikle böyle uzak planlar varsa, ileride ne yapmak istiyorum gibi sorular gündeminde varsa işte bu bir valiz hazırlığı olmak zorunda değil, tamam mı? Bu bir araştırma yapmak, bir yerle ilgili bilgi toplamak anlamında da gerçekleşebilir. Şimdi bu geçiş yengeç, yani yengeç ve yükseleni yengeç olan sizler için destekleyici, tamam mı? Yani bunu olumsuz olarak algılamıyoruz. Destekleyici çünkü sezgilerini güçlendirecek. Ancak şimdi burada yine küçük böyle bir not vermem lazım. Dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta var. Tek şey, gereksiz fedakarlık yapmayacaksın. Hafta sonu birine hayır demek sana zor gelirse kendini zorlamamak sanıyorum en doğrusu diyebilirim. Yani kime nasıl davranmak istiyorsan, hangi düşüncedeysen bunu çok net bir şekilde ifade edebilirsin diyorum. Evet, geldik sevgili
Aslan ve yükseleni aslan olanlara 2-8 Şubat haftası bakalım sizler için neler söyleyecek. Şimdi bu hafta senin haftan diyebiliriz. Gökyüzünün tüm ışıkları senin üzerinde. Ama bu bir tesadüf değil. Çünkü 2 Şubat pazartesi günü senin burcunda gerçekleşen o görkemli dolunay var ya, seni hayatının başrolüne çağıracak. Bu hafta acaba ne derler sorusunu şöyle bir kenara bırakacaksın. Ben ne istiyorum sorusunu masaya yumruğunu vurarak soracağın bir dönemdesin. Ama bunda çok fazla abartma lütfen, olur mu? Yani haklıyken de haksız duruma düşme derim. Şimdi ilişkiler kısmına da baktığımda sizler için karar anı. Evet, bakın bu sizler için gerçekten çok önemli. Şimdi dolunay senin burcunda olduğu için İkili ilişkilerde tüm dikkatler tabii ki senin üzerinde olacak. Eğer partnerinle ya da yakın çevrenle böyle aranda çözülmemiş ufak tefek sorunlar, meseleler varsa bu hafta o konu bir anda patlak verebilir. Önüne pat diye gelebilir. Aslan enerjisi bu hafta ya hep ya hiç diyecek. Yani sakin kalmak evet zor olacak. Duygularını ifade ederken gururunu seni yönetmesine de lütfen izin verme. Bekar aslanlar içinse bu hafta sosyal ortamlarda tüm gözleri üzerine çekeceğin bir süreç. Ya bir eski hikaye yeniden canlanacak ya da yeni bir tanışma çok hızlı böyle bir çekim yaratabilir. Sizler için güzel bir hafta. Evet. Şimdi para ve harcamalar kısmına bakalım. Özellikle maddi konularda cömertlikle böyle savurganlık arasındaki o ince çizgidesin. Şimdi bu hafta içinden şöyle bir ses gelecek. Sırf iyi hissetmek veya öyle statünü korumak için büyük harcamalar yaptırabilir. Sakın bu tuzağa düşme, tamam mı? Aman dikkat edin. Özellikle lüks tüketim, böyle şık bir akşam yemeği bir anda sıfırlayabilirsin. Dikkat et. Yani buna değerim demek tabii ki güzel. Tabii ki harcamak, gezmek, dolaşmak tabii ki insani olarak herkesin olduğu gibi senin de hakkın. Ama salı ve çarşamba günleri yapacağın o harcamaların o gelecekteki bütçeni de sarsmasına maalesef neden olabilir. O yüzden lütfen adımlarını temkinli at, olur mu? Cebindeki paranı tasarruflu kullan. Şimdi 7 Şubat Cumartesi günü Merkür'ün Balık burcuna geçmesiyle hava değişiyor. Senin için bu bir geçiş. Evet, başkalarının parası, banka borçları, vergiler veya ortak kazançlar alanında bir pus yaratacak. Şimdi yine buraya dikkat etmem lazım. Hafta sonu kimseyle böyle maddi bir anlaşma aman yapma, borç verme veya ne bileyim internet üzerinden böyle büyük bir finansal işlem aman diyorum bak lütfen sakın gerçekleştirme. Merkür balıktayken rakamları yanlış görebilir. Banka dekontlarını karıştırabilirsin. Duyduğun her şeye de lütfen hemen inanma. Gerçekler henüz su yüzüne tam olarak çıkmamış olabilir senin için. Evet, lütfen bu konuda gerçekten çok hassas ve özenli davran derim. Çünkü sonuçları ağır olabilir. Ve geldik sevgili Başak ve yükseleni Başak olanlara. Şimdi sizler için 2 ve 8 Şubat haftası bakalım neler anlatacağım, neler söylüyor. Şimdi bu hafta sizin için görünmeyenlerin görünür olduğu bir hafta diyebilirim. 2 Şubat pazartesi günü gerçekleşecek olan Aslan Dolunay'ı senin kontrolün dışındaki alanda parlıyor. Şimdi bu ne demek? Başak her zaman bir planı olmasını sever ama bu hafta gökyüzü sana ne diyecek biliyor musun? Ya bırak bazı şeyler senin planının dışında gelişsin. Yani doğal akışında olsun. Bir sıkma kendini, bir şöyle bir bırak, plan yapma, program yapma. Bir de böyle bir dene bakalım, belki mutlu olacaksın. Günlük hayatında işte bu durum şöyle bir his yaratacak. Her zaman böyle tıkır tıkır işleyen o iç disiplinin evet bu hafta biraz sekteye uğrayabilir. Ne var bunda canım, insansın. Sabahları daha yorgun uyanabilir. Yapılacaklar listesine bakarken o eski iştahında bulamayabilirsin. Bunlar olumsuz bir şey değil yani. Sadece bu haftalık düşün, olur mu? Bir de böyle bir dene bakalım sevgili Başaklar. Bu bir tembellik değil, tamam mı? Bir ruhani yorgunluk işareti. Dolunay seni hayatındaki o verimsiz rutinlerden kurtarmaya zorluyor olabilir mi? Bak ne güzel anlatmışım. Dolunay seni hayatındaki bu verimsiz rutinlerden kurtarmaya zorluyor. Yani bak ne diyor? Bu düzeni değiştir, böyle gitmez diyor. İlişkiler kısmına bakalım. Biraz netlik arayışı var işin açıkçası. Hafta ortasına kadar böyle insanlarla arana görünmez duvarlar örmek isteyebilirsin. Öğretebilirsin. Yani bu senin tercihin. Kimin seni gerçekten beslediğini, kiminin ise sadece vaktini çaldığını gerçekten o kadar net göreceksin ki yine karar sende. Para ve maddi farkındalık. Şimdi finansal konularda böyle mikro düzeyde bir temizlik vakti. Ne demek bu Gökçe Hanım şimdi diyeceksin. Mikrosu makrosu karıştırmayın bu işleri. Şimdi bu hafta büyük bir yatırım yapmaktan ziyade hesap özetlerindeki o küçük unutmalar
unutulmuş. Ayda işte hani böyle 300-500 lira ama ne ediyor dediğin hani o otomatik ödemeler gündemine gelebilir. Yani o 300'ler 500'ler katlanarak gider demek istiyorum. Maddi olarak büyük bir sadeleşme kararı alabilirsin. 7 Şubat Cumartesi günü yönetici gezegenin Merkür karşıt burcun olan Balığa geçiyor. Şimdi burası senin belki de en çok zorlanabileceğin yer. Tam iyice dinle. Çünkü sen netlik ve veri istersin değil mi? Ama karşındaki insanlar ya bu eşin olur, ortağın olur ya da ne bileyim en yakın arkadaşın olur, akraba olur da olur. Hafta sonu boyunca duygusal ve muğlak konuşacaklar. Tamam mı? Ne oluyor şimdi? Benim yine burada araya girip buraya dikkat demem lazım. Çünkü cumartesi ve pazar günü partnerinle ya da ortağınla olan diyaloglarında lütfen mantık arama. Tam olarak ne demek istedin diye sormak yerine ne diyeceksin biliyor musun? O anki duyguya odaklanacaksın. Eğer bir sözleşme ya da önemli bir anlaşma önündeyse imzayı haftaya bırak. Bak ne diyorum? İmzayı haftaya bırak. Çünkü Merkür balıktayken satır aralarındaki o detayları gözden kaçırabilirsin. Bak çok önemli bir uyarı olur mu? İmzalanacak ne varsa bu hafta yapmıyoruz. Haftaya bırakıyoruz. Evet geldik sevgili terazi ve yükseleni terazi olanlar 2-8 Şubat haftası bakalım sizler için neler söyleyecek. Şimdi bu hafta terazi için 2 Şubat pazartesi Aslan Burcu'na gerçekleşecek dolunay seni kalabalıklar içinde olmaktan çok neyin sana gerçekten iyi geldiğini fark etmeye yöneltecek. Şimdi bu yüzden bu hafta iyi mi zor mu diye bana soracak olursanız yani rahatlatıcı derim de ama bazı alışkanlıklardan da vazgeçmeye gerektiren bir hafta derim sizler için. Aslan dolunayı terazinin programını ve temposunu hareketlendiriyor. Evet bu yoğunluk içerisinde bazı şeylerin seni yorduğunu fark edebilirsin. Her mesajı hemen cevaplamak ya da herkese aynı ilgiyi göstermek bu hafta eskisi kadar sana kolay gelmeyecek. Yani artık zorlanacaksın. Az önce de dediğim gibi işte alışkanlıklardan biraz kurtulmak lazım. Şimdi aynı durum aile ve yakın çevreyle ilgili konularda da geçerli biliyor musun? Herkesin planına uymaya çalışmak yerine bugün ya bana uymuyor demek bu hafta terazi için aslında çok gerekli ve de hatta sağlıklı demek istiyorum. Bunu yapmak ilişkilerinizi niye bozsun ki? Böyle düşünüyorsunuz. İlişki bozulur. Hayır efendim ilişki bozulmaz. Aksine uzun vadede daha net bir iletişim kurmanı sağlar. Sevgili terazi ve yükseleni terazi olanlar. Şimdi gelelim maddi konulara. Bu hafta sosyal prestij harcamalarına dikkat. Şimdi bu ne diyeceksiniz Gökçe Hanım? Ne demek bu? Yani finansal dengeni başkalarının gözündeki imajın için bozma diyorum. Daha ne diyeyim? Özellikle hafta ortasında yapacağın harcamalarda gerçekten ihtiyacın mı var yoksa bu bir gösteriş mi diye sormak seni ay sonunda büyük bir yükten kurtaracaktır. Eğer bu soruyu kendine sormazsan gidecek paracıklar haberin yok. Benden söylemesi uyarıyorum. Şimdi hafta sonu işler ve detaylar biraz karışıyor. 7 Şubat Cumartesi günü Merkür'ün Balık burcuna geçmesiyle beraber zihnin biraz böyle sisli bir alana giriyor diyebilirim. Bu geçiş senin günlük işlerini, çalışma ortamını ve maalesef de sağlığını etkileyecek. Ya sağlıktan daha önemlisi var mı? Yok. O yüzden lütfen dikkat ediyorum. Cumartesi gününden itibaren evdeki küçük işler, böyle temizlik rutinleri veya ne bileyim işte ofisteki dosyalar bir anda böyle gözünün önünde büyüyecek. Unutkanlıklar artabilir. Evet ciddi söylüyorum. Anahtarını bile bir yerde unutabilirsin. Bak bu kadar detay veriyorum. Ya da verdiğin bir sözü böyle tamamen aklından çıkarabilirsin. Hafta sonu boyunca kendine lütfen çok ağır yapılacaklar listesi hazırlama olur mu? Çünkü hiçbirine odaklanamayabilirsin, hiçbirine yetişemeyebilirsin diyorum. Evet geldik sevgili akrep ve yükseleni akrep olanlara. Şimdi sizler için 2 ve 8 Şubat haftası özellikle bu hafta akrep için belirleyici olan şey duygular değil verilen tepkiler. Evet 2 Şubat pazartesi günü gerçekleşecek olan Aslan Dolunayı akrep için aslında böyle içten içe bir eleme haftası. Aslında sizin için güzel, kötü değil. Yani şöyle diyeyim, iyi mi kötü mü? Şimdi ben evet sizin adınıza böyle bir yorum yaptım ama şimdi iyi mi kötü mü diye soracak olursanız yani rahat değil ama güç kazandıracak bir hafta derim. Hani buna cesaret edenin kazanabileceği bir hafta diye özetleyebilirim bu kısmı. Şimdi ilişkilerde de bu durum aslında çok net hissedilecek. Birine kızmak ya da ne bileyim birine alınmak ya da kırılmak yerine mesafe koyabilirsiniz.
Anlatmak istediğim şey aslında net olarak bu. Daha az cevap vermek gibi davranışlarınız ön plana çıkabilir. Bu kötü mü? Değil. Akrep bu hafta herkese her şeyini anlatmak istemeyecek. Anlatmayın da zaten. Yani bu sadece akrepler için geçerli değil ki. Bütün burçlar için de geçerli değil mi? Yani şimdi aile tarafında da benzer bir tutum var. Evet. Yani herkesin fikrine böyle yetişeyim, her meseleye dahil olayım. Ya bunları yapma, isteme. Bazı akrepler için de bu aile içi bir konuda böyle geri çekilmek, bazıları için de bir kararı başkalarına bırakmak anlamına da gelebilir. Yani böyle de yorumlanabilir yapmış olduğunuz bu tarz davranışlar. Bu ne demek diyeceksiniz şimdi? Bir pasiflik mi? Bence değil, sizce de öyle olmasın. Bu tamamen seçicilik. Bunu seçiyorum kardeşim diyeceksin ya. Bundan daha doğal ne olabilir ki? Şimdi gelelim maddi konulara. Maddi konular özellikle bu hafta şöyle özetlemek istiyorum size. Bir iş değiştirme, mevcut düzeni sorgulama ya da bu tarz gibi sorular evet çok net hissedilebilir. Ama bu şöyle algılanmasın. Ya herhangi bir kriz çıktı, herhangi bir sorun çıktı, ben istifa ediyorum. Hayır, istifa etmek değil. Zaten bu anlamada gelmiyor. Sadece içsel bir karar oluşabilir. Yani hayata henüz geçirmediniz ama kendi içinizde böyle bir karar alabilirsiniz demek. Bazı akrepler için de bu hafta bir teklif konuşması, şartların yeniden değerlendirmesi ya da geleceğe dair maddi bir plan yapma zamanı olabilir. İyi değerlendirin derim bu haftayı. Evet, maddi konular bu haftanın tabii ki önemli başlıklarından biri dedim. Dediğim gibi bir kez daha tekrar ediyorum. Tamamen içsel kararla bu yolu doğru bir şekilde yürüyebileceksiniz. Evet, şimdi devam edelim. Özellikle 7 Şubat Cumartesi gününe gelelim. Şimdi Merkür'ün Balık burcuna geçmesiyle birlikte hafta sonu böyle daha duygusal bir alana girilecek. Sezgiler artacak. Geçmişten gelen konular böyle daha kolay hatırlanacak. Eski bir ilişki, eski bir konuşma ya da yarım kalmış bir duygu yeniden aklınıza düşebilir. Ya bu bir geri dönüş olabilir mi? Değil. Bu bir geri dönüş olarak algılanmasın. Daha çok dediğim gibi sizin bu haftaki duygunuz içsel farkındalık. Anlatabiliyor muyum? İçsel farkındalık, içsel seçicilik. Bu tamamen bir farkındalık olacak. Evet, hafta sonu önemli kararları hemen uygulamak yerine hisleri netleştirmek daha doğru olacak diyorum. Evet, geldik sevgili yay ve yükselen yaylara. 2-8 Şubat haftası bakalım sizler için neler söyleyecek. Şimdi bu hafta yay için genel tablo iyi ve hareket alanı açan bir hafta diyebilirim. 2 Şubat pazartesi günü gerçekleşecek olan Aslan burcundaki dolunay yayın doğasına uygun şekilde ufku genişletecek. Evet, Aslan dolunayı yayda özellikle yol, plan ve deneyim temasını güçlendirecek. Bu bir seyahat olmak zorunda değil. Bir kursa yazılmak olabilir, yeni bir konuya merak salmak olabilir ya da ne bileyim uzun zamandır aklınızda olan bir fikri ciddiye almak gibi şeyler de olabilir. Olur mu? Şimdi bu hafta yay için iletişimde farklı bir yerden çalışacak. Özellikle insanlarla böyle daha açık, daha net konuşmak isteyebilirsiniz. Bir süredir yüzeysel kalan bir sohbet derinleşebilir. Özellikle hafta ortasında söylenen bir cümle kafanızda şöyle yeni bir kapı açabilir. Maddi konular bu hafta yay için baskı yaratmıyor ama hareket ve yön değiştirmesiyle evet tabii ki doğrudan bağlantılı olacak. Yani bir gezi planı ya da ne bileyim eğitim masrafının yanı sıra iş ve kariyer tarafında da bunu yaparsam bana ne kazandırır sorusu sizde böyle daha sık gündeme gelebilir bu hafta. Bu bir iş değişikliği kararı olmak zorunda değil, yine altına çiziyorum. Mevcut işinde yeni bir alan öğrenmek isteyebilirsin. Farklı bir sorumluluk almak ya da uzun vadede seni ileri taşıyacak bir beceriye yatırım yapmak şeklinde de çalışabilir. Şimdi para bu hafta yay için sadece kazanılan bir şey olmayacak. Gelecekte açacağı kapılarla da değerlendiriliyor. Bakın burası da yine sizler için çok önemli. Evet, 7 Şubat Cumartesi gününe geldik. Şimdi Merkür'ün Balık burcuna geçmesiyle birlikte hafta sonu tempo biraz düşecek. Evle ilgili konular, dinlenme ihtiyacı ya da aileyle geçirilen zaman sizde ön plana çıkacak. Cumartesi ve pazar günleri büyük planlar yapmak yerine ne yapıyorsunuz? Biraz durmanız ve biraz toparlanmanız yay için daha iyi gelecek. Yani böyle sürekli ileriye bakmak yerine bulunduğun yeri düzenlemek gerçekten sizlere oldukça iyi gelecek diyorum. Evet, adım adım ilerliyoruz. Sıradaki burcumuz tabii ki Oğlak ve yükselen Oğlaklar. 2-8 Şubat haftası bakalım sizler için nasıl yorumlamışım. Şimdi bu hafta Oğlak için sıradan bir hafta değil. Bakın en başta bunu söyleyeyim. 2 Şubat pazartesi günü gerçekleşen Aslan dolunayı seni günlük koşturmacadan çok başkalarıyla paylaştığın alanlara odaklayacak. Para olabilir, sorumluluk, duygusal bağlar ya da ortak alınmış kararlar olabilir. Bu hafta kendi başıma hallederim dediğin şeylerin aslında ne kadar ortaklı olduğunu da çok net görebileceksin. Şimdi gelelim maddi konular kısmına. Maddi konularda bu hafta arka planda değil de tam merkezdesin.
Yani neler yaşayabilirsin? Bir süredir sürüncemede kalan bir kredi başvurusu, bir miras meselesi, vergi borcu ya da ortağınla ya da ne bileyim eşinle olan para paylaşımı bu hafta netleşiyor. Belki de birine verdiğin borcunu geri istemek ya da ne bileyim gereksiz bir masrafı kapatmak, bir borcu yapılandırmak ya da sınır çizmek senin için aslında ciddi bir ferahlık sağlayacak bu hafta. Tabii bunları gerçekleştirebilirsen. Şimdi ilişkiler kısmına da şöyle bir göz atalım. Yüzeysel sohbetler bu hafta seni böyle tatmin etmeyecek. Gerçekten söylüyorum. Partnerinle, eşinle ya da ne bileyim çok yakın olduğun biriyle bugüne kadar konuşulmamış bir konu gündemine gelebilir. Açık ve sakin kaldığında bu konuşmalar ilişkileri yormayacak, hatta tam tersine sadeleştirecek. Bu da seni mutlu edecek doğal olarak. Ve 7 Şubat Cumartesi günü Merkür'ün Balık burcuna geçmesiyle beraber o katı ve mantıklı zihnin biraz böyle esnemeye, yumuşamaya başlayacak diyeyim bari. En doğru ifade bu olacak. Cumartesi gününden itibaren yakın çevrenle olan iletişimde böyle tuhaf bir yumuşama hissedebilirsin. Allah Allah nasıl oldu da diyebilirsin. Ama yumuşayacak, yani rayına yoluna girecek diyelim. Ticari bir anlaşman veya imza gerektiren bir işin varsa hafta sonuna bırakma derim. Evet, yanlış okuma, yanlış anlama ya da böyle belgelere su dökülmesi gibi sakarlıklar bile yaşayabilirsin. Bakın çok net söylüyorum. Hani bu kadar da detaya giriyorum. Daha ne yapayım? Hafta sonu her zamankinden daha dikkatli olman konusunda hem ben hem de gökyüzü seni gerçekten uyarıyor. Ve geldik sevgili Kova ve yükselen Kovalara. Şimdi 2 ve 8 Şubat haftası özellikle sizler için ayna haftası. Evet sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Ayna haftası ne demek şimdi bu? Ayna demek ne demek? Yüzleşmek demek değil mi? Şimdi 2 Şubat Pazartesi günü tam karşıt burcunda Aslan'da gerçekleşecek olan bu dolunay ışığın doğrudan senin ilişkilerine tutuyor diyorum. Bakın güzel bir cümleyle başladım. Devam edelim. Şimdi Kova biliyorsunuz genelde dünyayı kurtarmakla meşguldür. Ama bu hafta gökyüzü seni ötekiyle yüzleşmeye zorluyor. Şimdi aynanın neden burada devreye girdiğini sanıyorum anladınız. Ben özgürüm demek yetmeyecek. Bu özgürlüğün içinde başkalarına ne kadar alan bıraktığını da çok net göreceksin. Al sana bir ayna daha. Evet, ayna gerçekten sizin bu hafta hayatınızda çok önemli rol oynayacak. Ona bakmanız, dikkatlice bakmanız, ne istediğini anlamanız için zaten yeterli olacak. Şimdi ilişkilere de bakalım. Evet, ilişkiler bir süredir böyle idare ettiğin, işte sana bir şey katmayan veya sadece senin enerjinden beslenen o arkadaşlıklar var ya da o duygusal bağlar artık tahammül sınırını zorlayabilir. Katlanmak zorunda da değilsin zaten. Yani görüşmek istemiyorsan görüşme, bitirmek istiyorsan bitirebilirsin. Bu hafta kaçmak, mesafe koymak ya da konuyu böyle espriyle geçiştirmek pek işe yaramayacak. Gökyüzü senden dürüst olmanı isteyecek ve aynı şekilde de cesurluk isteyecek. Yani anlatabiliyor muyum? Bu hafta maddi konular senin için sadece bir geçim derdi değil, bir finansal özgürlük düşüncesi hakim olacak. Yani 2 Şubat Pazartesi günü gerçekleşen bu dolunay emeğinin ve zekanın piyasadaki gerçek değerini sana sorgulatacak. Bu hafta kendi işimin patronu olmak için neye ihtiyacım var? Ya da yeteneklerimi daha büyük kitlelere nasıl parayla satabilirim gibi soruların peşinden gidebilirsin. Git tabii ki, güzel bir şey bu. Ama gökyüzü sana ne diyecek? Bu hafta şunu söyleyecek. Emeğini ucuza mal etme. Tamam? Yani bunu yap ama hakkını da yedirme diyecek. 7 Şubat Cumartesi günü Merkür'ün Balık burcuna geçmesiyle beraber hafta başındaki o keskin ve dijital zihnin yerini böyle daha akışkan hayal dünyasına bırakacak. Evet, böyle güzel olacak. Cumartesi günden itibaren iletişimde ben ne dedim, o ne anladı gibi durumlar başrolde olacak. Yazdığın bir mailin yanlış anlaşılması, randevu saatlerini karıştırman gibi böyle garip sorunlar yaşaman da mümkün. İşte bu yüzden bu hafta sonu boyunca büyük bir teknoloji kurulum yapmak, önemli bir sözleşme metnini son haline getirmek için vallahi de billahi de uygun bir zaman değil. Kelimelerin böyle havada asılı kaldı. Netliğin kaybolduğu bu birkaç günde sadece gözlem yap, olur mu? Ve zihnindeki karmaşanın yatışmasına da lütfen izin ver. Evet, yani sizler için söyleyebileceğim en güzel cümle bu olur. Ve geldik son burcumuza. Balık ve yükselen balık. Şimdi bu hafta balık için önemli bir toparlanma haftası diyelim. 2 Şubat Pazartesi günü gerçekleşen Aslan Dolunay'ı seni hayallerden ve belirsizliklerden çıkarıp günlük hayatın böyle tam içine getirecek. Uzun süredir bir şekilde idare ediyorum dediğin konular vardı. İşte bu hafta bunlar netleşmek zorunda kalacak. Aslan Dolunay'ı özellikle
günlük düzen, sağlık ve çalışma temposu alanını etkiler. Bir süredir ihmal ettiğin yorgunluk, böyle düzensiz uyku, dağınık bir çalışma sistemin ya da ne bileyim işte böyle ertelenmiş işlerin varsa işte bunlar bu hafta daha görünür hale gelebilir. Maddi konularda bu hafta büyük riskler değil ama küçük sızıntılar ön planda. Günlük harcamalar, fark edilmeden o giden paralar ya da başkaları için üstlendiğin o masraflar var ya, biraz dikkatini çekebilir senin. Ne yapıyorum diyebilirsin. Bazı balıklar için bu hafta bir dönemin netleşmesi, bir borcun kapanması ya da maddi bir konunun nihayet açıklığa kavuşması anlamına da geliyor. Belki de haftanın en önemli değişimi 7 Şubat Cumartesi günü olacak. Merkür biliyorsunuz Balık burcuna geçiyor ve bu geçişle birlikte zihinsel olarak daha güçlü hissedeceksiniz kendinizi. Ancak burada şimdi sizlere önemli bir uyarım var. Evet, sen her şeyi çok net hissedebilirsin ama herkes seninle aynı netlikte olmayabilir, değil mi? Aynı dürüstlükte olmayabilir ki olmak zorunda da değil. İşte bu yüzden hafta sonu konuşurken, bak özellikle söylüyorum, karşı tarafın ne anladığını kontrol etmek sanıyorum sizin için çok faydalı olacak. Cumartesi ve pazar günleri özellikle yaratıcı işler yazmak, plan yapmak, düşünmek ve geleceğe dair fikirler üretmek için aslında sizler için oldukça uygun bir hafta. Ve bu enerjiyi böyle herkese de anlatmaya lütfen çalışmayın, olur mu? Yani bunun yerine ne yapacaksınız? Kendin için kullanmak sanıyorum çok daha verimli olacak. Bu güzel enerji daha net sonuç verecek derim sevgili balık ve yükseleni balık olanlar. Evet, bu hafta gökyüzü bize çok şey söyledi, değil mi? 2 Şubat pazartesi günü gerçekleşen Aslan Dolunay'ı bize artık saklanacak yer kalmadığını hatırlatıyor. Sonra bakarım diyerek rafa kaldırdığınız duygular, görmezden gelinen o tüm gerçekler bu hafta Dolunay ışığıyla gün yüzüne çıkacak. 7 Şubat Cumartesi günü Merkür'ün Balık burcuna geçmesiyle fırtına diniyor ve yerini derin bir sessizliğe bırakıyor. O sert mantık süzgeçlerimizi bir kenara bırakıp sadece kalbimizin ve sezgilerimizin fısıltısına kulak vereceğimiz bir hafta sonuna doğru giriyoruz. Yani bu hafta bizden aslında hem o aslan cesaretini göstermemizi sanıyorum hem de bir balık kadar esnek ve şefkatli olmamızı bekliyor. Eğer bu haftalık gökyüzü rehberliği yoluna ışık tuttuysa videomu beğenerek bana destek olabilirsin. Gökyüzünün dilini birlikte çözmek için kanalıma tabii ki abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutma diye küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Peki senin bu haftaki sınavın hangisi diye sormak istiyorum. Hangi konuda masaya yumruğunu vurup netleşsin? Hangi meselede artık akıştayım dedin? Deneyimlerini yorumlarda benimle paylaş. Hepsini tek tek okuyacağım, değerlendireceğim. Buna emin olabilirsin. Önümüzdeki hafta yeniden görüşünceye dek cesaretin bol, sezgilerin keskin olsun. Kendine lütfen çok iyi bak, olur mu? Hoşça kal.